Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamel dolgulu, bol çikolatalı ve kremalı çok lezzetli pasta tadında bir muffin tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle tarifimiz için kremamızı hazırlamakla işimize başlayalım. Kremayı farklı bir tarifte de kullanabilmek adına ben 2 ölçü hazırladım. Yarım ölçü olan malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Öncelikle 4 su bardağı yani ortalama 800 mililitre kadar süt uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yaptım. Ardından 4 dolu yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Buğday da kullanabilirsiniz. Lakin mısır nişastası kıvam açısından çok daha iyi olacaktır. Yine 4 dolu yemek kaşığı un. Unu özellikle çay bardağıyla ölçtüm. Bir büyük çay bardağı kadar geldi. İsteğe bağlı çay bardağı ölçüsünde kullanabilirsiniz. Ve son olarak da 1 adet yumurta sarısı ilavesi yaparak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Malzemelerimiz homojenize bir kıvam aldıktan sonra ocağımızı önce yüksek ateşte açalım ve kıvam almaya başlayana kadar yüksek ateşte, ardından ise orta ateşte pişirelim. Kıvam aldıktan sonra hemen çırpıcımızı çıkartalım içerisinden. Mümkünse bir spatula ile 2-3 dakika daha pişirmeye devam edelim. Eğer bu aşamada kıvam aldığı anda pişirmeyi bırakıp üzerine diğer malzemeleri eklerseniz daha sonrasında kremanızdan un tadı ve kokusu gelebilir. O yüzden yeteri kadar pişirmeye özen gösterelim. Ardından üzerine ocağımızı kapatmadan 50 gram kadar tuzsuz tereyağı ve 1 paket toz vanilin ilavesi yaparak tereyağı eriyinceye kadar güzelce karıştıralım. Tereyağı tamamen eridikten sonra ocağımızı kapatalım. Kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Dibi tutmaması açısından bu şekilde tenceremizin içerisinde kesinlikle bekletmiyoruz. Ve hemen farklı bir kasenin içerisine alalım. Başta da söylediğim gibi mutlaka eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden hazırlayın. Ben bu gibi tariflerde genellikle hep bir gece öncesinden kremamı hazır bırakırım buzdolabında. Eğer zamanınız yok ise 2-3 saat öncesinden mutlaka hazırlayın. Kremamızı kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine kendisine temas edecek şekilde bir streç kapatalım bu şekilde ki daha sonrasında soğuma aşamasında üzeri kabuk bağlamasın. Hemen ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıralım. Orada soğusun. Ertesi gün artık muffinimizin hamurunu hazırlamakla işimize devam ediyoruz. Öncelikle 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı kadar toz şekeri ve de 1 paket vanilini uygun bir kasenin içerisine alıp önce şöyle bir karıştırıp ardından tamamen beyazlayıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Hemen peşinden üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ekleyelim. İstemeyenler kakaosuz da hazırlayabilir. Yani sade yapmak isterseniz kakao eklemeyebilirsiniz. Ve 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Azar azar ekledim etrafa sıçramaması için. Biraz karıştırdıktan sonra önce 1 paket kabartma tozunu, ardından ise 2 dolu su bardağı unu eleyerek üzerine ilave ediyorum. Kullandığınız malzemelere göre yani yumurtalarınızın boyutuna, ununuzun cinsine göre bile 1-2 yemek kaşığı kadar un miktarında oynama olabilir. Ben toplamda 2 dolu tepeleme su bardağı ve artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Siz de kontrollü davranırsanız çok daha iyi olur. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar hamurumuzu güzelce çırpalım.
Yeteri kadar çırptıktan sonra elimize bir kaşık veya spatula alıp kenarlarını içe doğru getirerek tekrardan karıştıralım. Ardından hazır olan hamurumuzu muffin kalıbımızın içerisine pay edelim. Sadece bir yemek kaşığı kadar koyalım. Daha fazla koyarsanız çok fazla taşıp kabaracaktır. Eğer elinizde bu şekilde muffin kağıtları yok ise, sadece kalıbınız var ise içerisini önceden yağlayıp unlamayı ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz gibi kalıplardan bir tanesinin içerisini boş bıraktım. O alana su dolduracağım ki muffinlerim pişerken çok fazla kurumasınlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer kalıbınız yok ise farklı bir kasenin içerisinde de fırınınızın içerisine su yerleştirmeyi ihmal etmeyin. Hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Çok hızlı bir şekilde pişeceğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Muffinlerimiz soğurken geçelim kremamızı hazırlamaya. Başta da söylemiştim sizlere, kremayı 2 ölçü hazırlamıştım. O yüzden sadece yarısını kasemin içerisine aldım. Ve üzerine bir paket toz krem şanti ilavesi yaparak önce karıştırıp ardından mikserle kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Krem şanti kullanmak istemeyenler bir kutu ekşi krema kullanabilirler. Ve çikolatalı bir krema hazırlamak istediğim için 2 dolu yemek kaşığı kadar Nutella ilavesi yaptım. Nutella kullanmak istemeyenler de benmari usulü eritilmiş çikolata kullanabilirler. Tekrardan kıvam alana kadar çırpıp buzdolabında dinlendirmeye geçtim. Ardından şimdi karamel dolgumuzu hazırlayalım. Bunun için bir su bardağı toz şekeri uygun bir tavanın içerisine alıp orta ateşte eritelim. Yakmamaya özen gösterelim. Aksi takdirde çok fazla acı bir tat bırakabilir. Yeteri kadar erittikten sonra üzerine bir dolu yemek kaşığı, yani ortalama 20-30 gram kadar tuzsuz tereyağı ekleyip yağ eriyinceye kadar karıştıralım. Ardından önce ocağımızı kapatalım ve içerisine bir su bardağı, yani 200 mililitre kadar sütün içerisine bir dolu yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra hazır olan karamelin içerisine ilave edelim ve ocağımızı tekrardan açıp pişirelim. Sürekli karıştırırsanız hızlı bir şekilde kıvam alacaktır. İlk aşamada biraz sert olabilir ama içerisinde tereyağı da olduğu için hemen kendini salacaktır. 3'te 1 su bardağı kadar da su ilavesi yaptım. Ve sürekli karıştırarak güzelce pişirdim. Kıvamı ve rengi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hiç burada bekletmeden hemen farklı bir kasenin içerisine alıp karamelimizin soğumasını bekleyelim. Ardından soğumuş olan muffinlerimizin orta kısmına delik açalım. Benim elimde böyle bir alet vardı, onunla yaptım. Eğer yok ise isteğe bağlı çay kaşığı ile de bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tamamının orta kısımlarını delik açtıktan sonra içlerini hazırladığımız karamel sos ile dolduralım. Bu arada karamel bu tarife gerçekten çok yakışacaktır ama eğer kullanmak istemezseniz içlerini farklı soslar ile veya çikolata ile de doldurabilirsiniz. Tamamına aynı işlemleri uyguladık. Şimdi kremamızı sıkmaya başlayalım. Kremayı krema torbasına aldım. Buzdolabında bu arada tamamen hazırladıktan sonra en az yarım saat kadar dinlendirmeyi de ihmal etmeyelim. Ucuna da şöyle bir uçluk taktım. Hemen üzerlerini süsleme aşamasına geçiyorum. Ve bu kremayı dilediğiniz pasta, tatlı ve tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir kıvamı ve lezzeti var. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Seslendirmekte gerçekten biraz güçlük çekiyorum. Yine şifayı kapmışım. Bu sene nedense hastalıklardan bir türlü kurtulamadım. Bu şekilde hemen üzerlerine süslemek için de süsleme şekerleri koydum. Butik pastacıların yaptığı gibi oldu gerçekten. Hatta daha iyi oldu diyebilirim. Ben çok beğendim açıkçası. Eminim sizler de çok çok beğenmişsinizdir. Denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Bu tarifle
en az 30-35 adet kadar çıkacaktır. Muffin kalıbınızın boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Bende ortalama 38 adet çıktı sanırım. Tam olarak saymadım ama bayağı bir fazlaydı. Hazırlayıp satan arkadaşlar da var. Diğer tariflerimde özellikle yorumlarda yazıyor. İşte sizden bu tarifi öğrendim ve satmaya başladım. Bu benim için gerçekten çok gurur verici bir şey. Bu şekilde yorumlara da çok mutlu oluyorum. Hemen içerisini kesip sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi içi dolgulu ve çok lezzetli pasta tadında bir tarif oldu. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni videolu tariflerim için ise kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.